Herkese merhaba arkadaşlar. Durumum yok, borcum var, çocuklarımı okutuyorum, sıkıntım var diyenlere çok fazla söyleyecek bir sözüm yok. Onların bu kısır döngüden kurtulabilmeleri için tek ihtiyacı olan şey bir şekilde alternatif olarak gelirlerini arttırmak, harcamalarını düzene sokmak ve ne yaparlarsa yapsınlar paralarını yatırıma döndürerek borçlarını bir an önce ortadan kaldırmaktır. Ancak bunun haricinde gerçekten saçma sapan bir şekilde birikim yapmaktan kaçanlar var. Bunların en önemlisi gençler. Bunlar diyorlar ki benim birikim yapmaya ihtiyacım yok. Ben zaten daha çok gencim, bu yaşta tasarruf mu yapılır? Hayır. Tasarruf ne kadar erkense o kadar çok para kazandırır. Size bileşik faizde de anlatacağım. En önemli kazancınız paradan değil arkadaşlar, zamandan. Küçük küçük biriktirmeniz lazım. O yüzden de yaşınız ne kadar gençse, 13 mü, 10 mu, 8 mi, 5 mi, 12 mi hiç fark etmez. Yaşınız ne kadar küçükse kendi harçlıklarınız oranında. Çünkü bugünden yatırdığınız 5 liralar, 10 liralar yarın size inanılmaz bir para olarak gelecek. Siz bundan 10 sene sonra üniversiteye giderken ihtiyaçlarınızı karşılayacak para aslında bankanızda çoktan bulunuyor olacak. Siz bile bu işin nasıl olduğuna inanamayacaksınız. Altta formülü yazıyorum. Bileşik zaman formülünü yazıyorum. En önemli değişkeniniz zaman. Zaman katında artacak paranız. O yüzden de ne kadar erken tasarruf edebiliyorsanız başlayın. Küçük paraları küçümsemeyin. Biz danışanlarımızla oturuyoruz, birlikte hesaplar yapıyoruz. Kendileri 10 sene önce yatırdığı 50 liranın bugün 1 milyon olduğunu görüyor. Bu paralar gerçekten küçümsenecek paralar değil arkadaşlar. Küçümsemeyin. Ne kadar para geçiyorsa, ailenizden ne kadar geliyorsa, arkadaşlarınızla yemek içmek, yok kahve içmek, şunu almak, bunu almak yerine mutlaka az da olsa gidin ya bir Türkiye'nin güçlü firmaları var, onların hisse senetlerine yatırın. Ya da bakın yatırım fonları var. 10 lira, 5 lira, 15 lira bir tane lotu, onları alın. Bakın yıllar içerisindeki o artışlar var ya, inanamayacaksınız. Üniversiteye geldiğinizde ya da üniversiteyi bitirdiğinizde hayatınızla alakalı, gelecekle alakalı büyük bir sorunun çözümü için orada kendi kendine para mayalanmış bir şekilde bekliyor olacak. Dediğim gibi yatırımın zaman maliyetini sakın göz ardı etmeyin. En geç bugün yatırıma başlamanız lazım. Bunun için de hemen birikim alışkanlıkları edinmeniz lazım diyorum. Bir de aklıma gelmişken erteleyenler. Şu para gelsin yatırım yapacağım diyenler. Şu para gelsin birikim yapacağım diyenler. Maaşım artsın mutlaka başlayacağım. Şuradan bir para bekliyorum. Bu genelde davranışsal bir problem arkadaşlar. Genel olarak erteleme problemi. Biz kadınlar bu diyette de bunu yaparız. Pazartesi gelsin başlayacağım gibi. Aslında psikolojik olarak burada tek bir şey altında yatıyor. Ya bu bir ek yük geliyor beynine. Bununla uğraşmak, ya benim birikim yapmam lazım, kenarda yatırım yapmam lazım. Bu bir sorumluluk. Bu kadar hayatımın kaosunun içerisinde bir de bununla mı uğraşacağım? Bu düşünce kişiye ek yük getiriyor ve bu onu ne yapıyor? Bu sorunla karşı karşıya kalmamak, beyninde buna yer edilmemesi için bunu ne yapıyor? Erteliyor. Nasıl bir öğrenci ödevini son gece yaparsa ya da sınava girmeden önceki gece sadece sınava çalışırsa o sınavdan maksimum kaç alabilir? Değil mi? Aynı tasarruf alışkanlıkları da öyle. Zaman en önemli hem lehinize hem aleyhinize durum. Ertelemek tasarrufçunun en büyük düşmanı. Bugün yapın ama az yapın. Bunu bir yük olarak düşünmeyin. Bunu sizin gelecekteki hayatınızı finanse edecek, sizi hiç yormadan birilerinin sizin için çalışacağı bir sistem olarak düşünün. O yüzden de erteleyiciler bugün tasarrufa başlayın. Aslında size bir de işin gerçeğini söyleyeyim. Bir yerden para gelme ihtimali bizler için çok zor arkadaşlar. Bizler alnımızın hakkıyla çalışıp kazanan insanlarız. Bu umut bizi aşırı iyimserliğe sürükler. Bu da zamanın boş yerine aleyhimize geçmesine neden olur. Gerek yok. Bir an önce işimize koyulalım. Bir an önce gelecek için paramızı bir yerde biriktirmeye başlayalım. Bir de üçüncü bir insan tipi var. Beni en deli eden. Hocam 50 lirayla 100 lirayla bir şey olur mu? Aslında 50 lirayla 100 lirayla bir şey olur. Çok iyi bir danışanım var. Onunla biz uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Kendisi bir, sigarasından vazgeçti. İki, her gün dolmuşa bindiği parayı kenara attı. Onun yerine yürüdü. 3. Normalde her hafta sonu ailesiyle çıkıp yemek yerdi. Onu ayda bir sefere indirdi. Ailesiyle konuştular ve bunun kararını verdiler. Bu 3 taneden aylık olarak kazancıyla 5 sene içerisinde şu an ev alabiliyor. Parası o boyuta geldi. O yüzden de küçük rakamları lütfen ama lütfen küçümsemeyin. İleride yatırım araçlarını öğrendiğinizde,
Oturun kendiniz o küçücük paralarla, paraların zaman değeriyle birlikte nasıl büyüdüğünü kendiniz hesaplayın. Hesapladığınız anda benim ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Hatta benim sitemde bileşik faizle alakalı hesaplama tablosu var. Aşağıya linkini de koyuyorum. Oraya açın, tutarlarınızı küçük küçük yazın bakalım. Neler oluyor? 5 yılda, 10 yılda neler oluyor? Bunları iyice bir düşünün. Arkadaşlar, bu tasarruf konusunda yaptığımız hatanın aslında en başının temelinde yine finansal okuryazarlık eksikliğimiz var. Eğer şu bileşik faizi anlarsak ve algılayabilirsek, üzerine yatırım araçlarına hakim olursak ve paramız geldiğinde onun nasıl bir yol izlememiz gerektiği planını oturtursak, aslında önümüzde bizim hiçbir şey duramaz. Uzun vadede anlamlı birikimlere ulaşmak için temelde 2 tane özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Birincisi sabır, ikincisi disiplin. Bilinçli harcama planlarını oturtalım. Bunları adım adım uygulayalım. Küçük olsun, bugün olsun. Hemen olsun, şimdi olsun. Yatırıma adım adım başlayalım. 1 sene sonra benim söylediklerimi uyguladığınızda sizden sadece bir teşekkür bekleyeceğim, o kadar. Unutmayın, eğer plan yapmazsanız para günlük harcamalarınızda yok olur gider. Hiç kimse kafasını kuma gömüp milyoner olamaz. Eğer siz de finansal özgür olmak istiyorsanız, erken emekliliğin olmak istiyorsanız, finansal olarak bağımsız bir hayat yaşamak istiyorsanız, oraya ulaşmak için bir karar vermelisiniz. Rakamlara dikkat edeceksiniz, kendinize de bir yol çizeceksiniz. Bunun için finansal hedeflerinizi belirleyeceksiniz, bilinçli harcama planlarınızı yapacaksınız, yatırım araçlarını öğreneceksiniz. Harcamalarınızı yaparken istek ve ihtiyaçları doğrudan ayırmanız lazım. Özellikle isteklerinizi ben sizin yerinizde olsam bir liste olarak bir deftere yazarım ve onlara önceliklendiririm. Belirli bir birikim aşamasına kadar bütün isteklerinize ulaşmanız sadece gelecekteki yatırımlarınızdan çalar. O yüzden de harcamalarınızı mutlaka irdelemelisiniz. Şu anki harcamalarınızı sıkı bir şekilde göz atın. Ve istediğiniz yaşamı yaşamak için bu kadar harcama yapmanız gerekli mi? Bunu netleştirin. Çünkü bilin ki harcamalarınız sizin için ne kadar az ve öz olursa, ne kadar yeterli olursa yatırıma o kadar paranız kalır. Bugün yaptığınız birazcık fedakarlıklar size yıllar içerisinde güzel paralar olarak geri döner. Bence eşinizle oturun, birlikte düşünün. Daha az para harcayıp aynı zamanda sevdiğiniz bir hayat sürdürmek mümkün mü? Bence yalnızca en temel olan, düzenli olarak size keyif veren, sizin için anlamı ve amacı olan, size gerçek manada tatmin sağlayan tüm masraflarınız kalsın. Gerisini tamamen kısın. Hepsini de yatırıma yönlendirin. Çünkü yıllar geçecek, her sene hayatla alakalı talepleriniz değişecek. O taleplere uygun bir finansal planınız olursa, kendi kişisel size neşe katacak taleplerinizi göz ardı etmeden hayatınıza devam ettirebilirsiniz.